1300'lü senelerde Fransa'nın yemyeşil kırsallarında bir köylü olduğunuzu düşünün. Ve bugün çok özel bir gün. Çünkü evleniyorsunuz. Eşiniz en güzel şekilde hazırlanmış. Dostlarınız bu kır düğününe katılmış ve güzel bir kutlama ile hayatınızı birleştiriyorsunuz. Akşam olduğunda artık herkes evine dağılıyor ve siz de yeni yuvanıza, mutlu hayatınıza ilk adım atmak için giriyorsunuz. Fakat evde yalnız değilsiniz. Karşınızda köyünüzün lordu ve adamları duruyor. Şimdi aklınızdan herhalde tebrik etmek için gelmiştir diye düşünüyorsunuz değil mi? Halbuki lord size hediye vermek için gelmedi. Eşinizi elinizden alıp onunla ilk geceyi geçirmek için geldi. Ve sizin bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ya bu nasıl olur? Yakarım orayı, yıkarım diyorsunuz değil mi? Halbuki en ufak itirazda ikinizin de kellesi gider. Neden mi? Çünkü karanlık tarihin cehennemi olan Orta Çağ'da yaşıyorsunuz. Gerçeği bula hoş geldiniz. Orta Çağ'da eğitimi, kendinizi geliştirmeye geçtim. Şu kitaplara bile ulaşmak çok büyük bir lükstü. Ve çok kısıtlı bir kesim eğitim görerek ilerleyebiliyordu. Ama günümüzde eğitim ve kişisel gelişim sadece parmaklarınızın ucunda. Üstelik Sorbille'de dünyanın neresinde olursanız olun sizinle. Yabancı dil, yazılım, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim olarak 4 ana kategoride 140'tan fazla eğitime aylık sadece 69.90 ya da senelik 349 TL'ye sınırsız erişebilirsiniz. Üstelik gerçek kodunu kullanırsanız senelik premium abonelik sadece 280 TL'ye geliyor. Sorbille sadece kurslardan ibaret bir platform değil. Premium üyeler yapay zeka sohbet robotu Billy ile sohbet edip aldıkları dersleri pekiştirebilirler. İngilizce, Japonca, Korece, Çince gibi 7 farklı dilde eğitimlere katılıp Sorbille'in de üyesi olduğu Uluslararası Akreditasyon Kurumu CPD onaylı sertifikanızı alıp CV'nizde kullanabilirsiniz. Bu özellikler Sorbille'i diğer eğitim platformlarından ayıran özellikler. Evet, kitap bile okumanın yasak olduğu çağlardan eğitimin ve kişisel gelişimin sınırsız olduğu çağlara geldik. Yazılım mı öğrenmek istiyorsunuz? Elinizin altında. Yoga mı öğrenmek istiyorsunuz? Ekranınızda. Sadece istemeniz yeterli. Sorbille her an her yerde sizinle. İnsanlık tarihi pek çok korkunç dönemle dolu. Ama uzunluğu ve yaşananları göz önüne aldığımızda sanırım en kötü, en cehennemvari dönem karanlık çağ olarak bilinen Orta Çağ dönemidir. Şimdi bu videoyu izlemeden Vatikan videomu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu çağın nasıl oluştuğunu anlamanız için önemli. Ben yine de kısaca bir özet geçeyim. Milattan sonra 375 yılında kavimler göçünün yarattığı devasa kargaşa ile çalkalanan Avrupa'da istikrar bozulmaya ve 476 yılında Roma İmparatorluğu'nun çökmesiyle de resmi olarak karanlık çağlar başlar. Roma'nın güvenlik ağı, ticaret ağı ve bilgi ağının çökmesiyle birlikte insanlık kelimenin tam anlamıyla bir boşluğa düşer ve Roma'nın dini canavarı papalık İnsanların inancını manipüle ederek resmen yüzlerce yıl boyunca kendi yönetimini ilan eder. Papalık Roma'nın toplum kontrol taktiklerini bildiği için bunları bir adım ileri taşır ve insanları cahil bırakarak mutlak korku ile kontrol etmeye başlar. Ve işte bunun ilk adımı olarak da eğitimi neredeyse tek eline alır. Roma'nın devlet destekli okul ağının çökmesiyle eğitim sistemi katedraller ve manastırlar ile sınırlandı. Tabi burada da önüne gelen eğitim alamıyordu. Kilise bünyesinde hizmet verecek kişiler yine papalığın seçtiği uydurma müfredata göre eğitim alıyorlardı. Zaten ekonomi çöktüğü için normal halk artık okullara gidemez olmuştu. Çünkü herkes yaşamak için çalışmak zorundaydı. İşte geçen yüzyıllar içinde artık eğitim ve okuryazarlık iyiden iyiye biter. Ve eğitimli olan kesim sadece kilise mensupları ve soylular olarak ayrılır. Tabii ki onlar da eğitimin verdiği gücü insanları kontrol etmek için kullanırlar. Cahil halklar köle olurlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Karşınızda elinde Tanrı'nın sözü olduğu iddia edilen bir kitap var. Ve onu tek okuyabilenler kilise mensupları. Ya kardeş ver ben de bir bakayım şuna dediğinizde ve o kitabı kendi dilinize çevirdiğinizde sizi öldürüyorlar. Ne âlâ sistem değil mi? İşte tüm bu baskı, manipülasyon ve cehaletle geçen yüzlerce senede halk artık tamamen batıl inançlara sahip, bilimden bir haber mutlak şekilde kontrol edilebilir hale getirilir ve karanlık çağın şafağı artık kelimenin tam anlamıyla doğar. Halk üzerinde mutlak kontrol sahibi olan feodal yapıda lordlar o bölgenin en güçlü kişileriydiler ve halkın emeğinin büyük çoğunluğu karşılığında onları güya korumakla ve altyapısal sistemleri kurmak ile meşguldüler. Üretilen meyveler, sebzeler,
hayvanlar, savaş dönemi kocanız, babanız derken Lord her şeye sahip gibi gözüküyordu. Buna karınız da dahil. Jus primea noctis, Orta Çağ'ın iğrenç bir adeti. Tam Türkçe karşılığı Lord'un ilk gece hakkı demek. Bu adete göre lordlar yeni evlenen çift ilk gecelerini geçirmeden gelinle birlikte olurlarmış. Ondan sonra gelin kocasına verilirmiş. Kimi yerlerde bekaret hakkı olarak da karşınıza çıkabilir. Gerçekten insaniyet namına iğrenç bir olay. Bu olay tarihçiler tarafından halen tartışılıyor. Çünkü resmi bir kanun olmadığı için yasal belgelerde geçmiyor. Yani yasal bir kanun olacak hali tabii ki yok. Ama pek çok şair, hikaye anlatıcı ve Rönesans sanatçıları bu kara adeti sık sık metinlerinde ve oyunlarında anlatmışlardır. Hatta Fransız ihtilali zamanında insanların monarşiye öfkesini perçinlemek için de bu eski hikayeler anlatılıp durmuştur. Nedir bu kadınların çektiği arkadaş diyorsanız daha durun. Çünkü cadı avları başlamak üzere. Bir toplumda ilk eğitimi her daim anneler verir. Ve anne ne kadar bilgiliyse çocukların da gelecekte insanlığa faydalı bireyler olma olasılığı o kadar artar. İşte bu yüzden bir toplumu baskılayacaksanız önce kadınları baskılamanız gerekir. Onların kimliklerini silmeniz, evlerini hapsetmeniz gerekir. Kulağa tanıdık gelen sözler değil mi? Neyse, biz Orta Çağ Avrupa'sında durmaya devam edelim. Karanlık çağlarda kadınların eğitime erişimi neredeyse tamamen bitirilmişti. Ve daha ziyade rahibe olmak ve kendini kiliseye adayacak olan kadınlara yine kilise tarafından bir eğitim verilmekteydi. Bunların dışında tabii ki kendi kendine eğitmeyi başarmış sayılı insanlar da vardı. Ve kendini eğitmiş kadınlar özellikle şifacılık, botanik, simya ve ebelik gibi konularda insanlara faydalı olmaktaydılar. Ta ki diğer insanlar onların bu dönemi için kısıtlı bilgilerinden bile korkacak kadar cahil hale gelmelerine kadar. Özellikle kara vebanın getirdiği yıkımdan sonra, ki ona da birazdan değineceğim, insanlar artık paranoya seviyesinde bir korkuya kapılırlar ve onların cehaletinin bir derece üstünde olan kişileri bile şeytanın uşağı, kötü ruhların hizmetkarı ya da büyücü olarak görmeye başlarlar. Ve tabii ki her zamanki gibi ilk kolay hedef masum kadınlar olmuştur. Eğitim görmüş ve halka eğitim veren kadınlar kilisenin insanları doldurması ile cadı olarak, karanlık güçleri kullanan insanlar olarak görülmeye başlanır. 1484'te Papa 8. Innocent'in Sammis Desiderantes Affectibus adlı fermanı ile başlayan sözde cadı avı dönemi, 1486'da yayımlanan Malleus Maleficarum yani Cadıların Çekici adlı cadı avlama kitapçığı ile zirve yapar. Şifacı kadınların cinsel büyüler yaptıkları, hastalıklara neden oldukları, evet arkadaşlar o çağlarda mantık pek yoktu, şeytanla işbirliği yaptıkları iddia edilir ve Engizisyon mahkemelerince yargılanıp öldürülürlerdi. Masumlarsa yargı sonrası özgür bırakılırlardı diyenler için yargılamadan bahsetmek istiyorum. Cadı denilen kadının ayaklarına taş bağlanıp nehre atılırdı. Kadın bir şekilde yüzeye çıkabilir ya da yüzerse cadı olduğu için öldürülürdü. Suya batarsa ise masum oldukları düşünülürmüş. Tabii ki bu esnada çoğu kadın boğularak ölürmüş. Bunun gibi absürt şekilde başka yargılama metotları da var. Mesela İncil'den rastgele bir pasajı ezbere okumaları istenirdi ve hata yaparlarsa şeytanın uşağı olduğu için öldürülürlerdi. Kısaca lafı uzatmaya gerek yok. Papalık kendi kontrolü dışında kendini eğitmiş tüm kadınları hedef olarak görüp bu şekilde mantık dışı yargılamalar ile öldürmüş ve kadınları daha da itaatkar ve eve kapanan tipler olmaya itmiştir. Tabii ki senelerce bilimin ışığında tıp ilmini yaymaya çalışan insanlar teker teker temizlenince ortaya fantastik tıp diyebileceğimiz durumlar da çıkmaya başlamıştı. Vatikan'ın gözetimi, kontrolü ve bilgisi ile ilerleyen bir tıp sistemi doğmuştu. Ve tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi saçmalığın dik alasıydı. Karnınızda şiddetli bir ağrı mı var? İçinize şeytan girmiş. Bacağınız mı sekiyor? İçinize kötü ruh girmiş. Tek gözünüzde bulanıklık mı var? Tanrı belanızı vermiş. Yahu mideyi üşüttüm, bir ilaç ver bari. Yok arkadaşım, senin de içine şeytan yine girmiş. Orta Çağ'da kilise kontrolündeki tıp dünyasının küçük bir özeti gerçekten bu şekildeydi. Fiziksel hastalıklar çoğu zaman insanların günahları ya da kötü varlıkları ile ilişkilendirilirdi. Ve gerekli tedaviyi alamadığı için çoğu kişi hasta Vatikan'ın sahte tanrısına dua ederken ölürdü. Psikolojik ya da nörolojik durumlarda ise olaylar çok daha beter bir hale geliyordu. Çünkü bu sefer size konulan tanı
bedeninizi ve zihninizi iblislerin ele geçirdiği şeklinde oluyordu ve bir yatağa bağlanıp günlerce kilisenin atadığı egzorsizm rahibi tarafından üzerinizde ritüeller uygulanıyordu. Bunlar tabii ki sandığınız kadar masum ritüeller değildi. Bağlanan kişiler günlerce aç susuz bırakılırdı ki şeytan içinden kaçsın. Ya da kutsal su hastanın ağzına o kadar yoğun şekilde dökülürdü ki şeytan içi su ile dolan bedenden çıksın. Tabii bu esnada pek çok kişinin boğulup ölmesi olayına girmiyorum bile. Bitti mi? Tabii ki hayır. Şov yeni başlıyor. Kimi durumlarda bağlanan kişi dövülerek şeytanın harap olmuş bedeni terk etmesi, hastanın sıcak ya da soğuk nesneler ile işkence görmesinin sağlanması, hafif zehirli sıvılar ile kusturulması gibi metotlar da sıklıkla yapılırdı. Tabii ki bu işlemlerin sonunda aklı olan kişi de onu kaybedeceği için hastalar ya ölür ya da daha beter şekilde hayatlarına devam ederlerdi. Ama sevgili rahipler bu kişileri stigmata olarak fişlerlerdi. Yani artık iflah olmaz, şeytanın esiri olmuş kişiler. Ve bu yüzden bu masum insanlar halk tarafından dışlanır ve genelde de bir şekilde ölüp giderlerdi. Kiliseye göre insanların temiz dolaşması ve sıklıkla kendilerini temizlemeleri hoş karşılanmazdı. Çünkü bunun kibri getireceğini, eski pagan Romalıların hamam adetlerinden kalma ahlaksız işler olduğunu iddia ediyorlardı. Haliyle zaten hijyen eksikliğinden dolayı da hızla yayılan kara veba, kendini hiç temizlemeyen bu insanları daha da hızlı şekilde yakalamaya başladı. Vebalı hastaların bedenlerine otopsi yapmak ise yasaktı. Çünkü yine Vatikan'a göre insan bedeni kutsaldı ve otopsi yapmak, onu tıbben incelemek günahtı. Bu sebepten hastalıkların yayılışı, etkiledikleri organlar ve tedavinin geliştirilmesi bilgisi de gelişmedi. Ve kendi haline bırakılan veba, Avrupa'nın yarısının ölmesine sebep oldu. Bu cahiliye döneminde insanlar kendi kafalarına göre de sistemler geliştirdikleri için tıbbi astroloji denilen bir kavram da çıkmıştı. Hastalıkları yıldızların konumuna göre yorumlayan bu yaklaşım, hastanın yıldız haritasını çıkarır, cerrahi müdahale için yıldızların doğru konuma gelmesini bekler, hastalığın atakları varsa bunları gezegenlerin konumuna göre belirlemeye çalışır ve hastalıktan ziyade o hastalıkla alakalı gezegene göre tedavi yapılırdı. Misal, mide hastalığınız var diyelim. Bu bir ülser mi, reflü mü yoksa sıradan bir karın ağrısı mı fark etmezdi. Mide ile ilişkili gök cismi daha ziyade aydır ve tedaviler de bu temel bilgi üzerine yapılırdı. Ayın evrelerine göre diyet verilmesi, kimi geceler ay ışığına bedenin yatırılması, ay ile ilgili olan kabak, salatalık gibi besinlerin tüketilmesi gibi tedavi metotları vardı. Kilisenin içine şeytan girmiş yaklaşımından 1000 kat daha iyi olsa da yine de fazlasıyla sembolik kavramlara odaklandığı için ve çoğu hastalığa benzer şekilde yaklaşıldığı için genelde tedaviler başarılı olmuyordu ya da yanlış müdahale yapılıyordu. Bunların dışında daha aklı selim ve Roma öncesi dönemden kalan daha bilimsel metotlar ise kilise tarafından sapkın pagan adetleri olarak görüldüğü için yasaklanmıştı. Ve yapan doktorlar da genelde cadı ve büyücü olarak ilan edilmiş ve öldürülmüştü. Yani orta çağda başınıza gelecek en kötü şeylerden birisi hasta olmanızdı. Başınıza gelecek daha da kötü şey ise doktor olmanızdı. Bilimin kısıtlanması, eğitimin bitmesi, cehaletin artması ve dini baskılar. Neredeyse 1000 yıl sürmüş bu cehalet çağı sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gözüken bir kara delik gibiydi. Ve bu negatiflik artık insanların hayatlarının bir parçası haline geldiği için de kehanetçilik, dünyanın sonunun geldiğine inanma olayları ve gerçekten insanların artık gerçeklikle olan bağlarını koparma durumları da zirve yapmaya başlar. Bunun güzel ve uç birkaç örneğini vermek istiyorum. Milattan sonra 1021'den 15. yüzyıla kadar zaman zaman Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ilginç bir veba türü daha görülmeye başlanır. Fakat bu veba deride olan bir hastalık değildi. Dans vebasıydı. Evet, doğru duydunuz. İnsanları ölümüne dans ettiren bir olay. Pardon, bu başka bir döneme ait lanetli bir danstı, karışmış. Tarihte bu veba dansı karşımıza hep aynı şekilde çıkar ve şu şekilde olduğu söylenir. Bir kişi köy ya da kasaba meydanında kendi kendine dansa başlar. Topluluklar bazen çağın baskısından ötürü bıktıkları için, bazen bunu dini bir ritüel sandıkları için, unutmayın o zamanlar batıl inançlar zirvede, ya da kimyasal sebeplerden ötürü yaşanan toplu histeriler yüzünden bu dansa katılırlar ve günlerce yemeden içmeden dans ederler ve nihayetinde de dansa katılan pek çok kişi ölür.
Ya olur mu öyle saçma şey diyenleriniz vardır. Ama bununla ilgili en net kayıtların alındığı bir dönem var. 1518 Strasbourg dans vebası. 1518 yılında Strasbourg'da Temmuz ayında Frau Trofe isimli bir kadın raporlara göre kendi kendine dans etmeye başlar. Aralıksız süren bu dansın sonunda takip eden günlerde halk da ona katılmaya başlar ve işler kontrolden çıkar. Millet işi gücü, evi barkı bırakır. Gece gündüz trans halinde dans ederler. Hatta bu durumu durdurmak için Strasbourg yönetimi bozuk ritimli müzikler çalarak dansı durdurmayı denerler. Baktılar olmuyor, farklı meydanlarda müzikli şölenler hazırlayıp insanların o kümeden dağılmasını denerler. Fakat bu da ters teper ve bütün bölge bir nevi Tomorrowland partisine dönüşür. Sonuç mu? Yüzlerce insan kalp krizinden, açlıktan, susuzluktan ölür. Onlarca kişiye inme indiği için felç olurlar. Ve hem insan hayatı olarak hem maddi olarak çok ciddi kayıplar yaşanır. Bunun nasıl olduğuna dair henüz kimsenin net bir cevabı yok. Psikolojik çöküşün bir yansıması olabilir diyenler de var. Hayvanlardan insana geçen bir tür bilinmeyen parazitin beyni ele geçirmiş olma ihtimali var diyenler de var. Mesela doğada Cordyceps mantarı avının beynini ele geçirip onu kontrol edebilir. Eski dönemleri bilmesek de 1518'deki olayın gerçekten muhtemel bir mantar salgını sonucu olduğu fikri çok kuvvetli. Çünkü bölgedeki çavdarlarda ve tahıllarda o dönemler sık sık görülen ergot zehirlenmesi durumları yaşanırmış. Bu mantar türünü farkında olmadan tükettiğinizde günümüzde sihirli mantar denilen olayın benzerini yaşıyorsunuz. Ve halüsinasyonlar ile birlikte tabiri caizse uçuyorsunuz. Muhtemelen bölge halkı aynı ürünleri tükettikleri için bu şekilde istemeden ölümüne parti yapmış olabilirler. Veba dansları dışında Avrupa'da o dönemler hızla yayılan bir başka toplu histeri de milattan sonra 1000 yılına girerken Avrupa'yı ilginç bir şekilde saran milenyuminizm inancıydı. İncil'de geçen ve dünyanın sonu ile ilgili ayetler ve İsa'nın 1000 yıllık krallığını kuracağı beklentisi tarihler 1000 senesini gösterirken insanlarda nedense dünyanın sonunun geldiği ve yeni düzenin başlayacağı inancını tetikler. Şimdi nedense diyorum ama tabii ki arkasında her zamanki gibi kilise çıkacak. İşte bu yıllarda insanlar dünyevi işlerini bırakmaya, ticareti bitirmeye ve hatta mallarını, mülklerini başta kilise olmak üzere bağışlayıp, dağıtıp kendilerini Kudüs'e doğru hac yoluna vurmaya başlarlar. Bu akımı körükleyen en büyük unsurlardan biri de demin bahsettiğim Vatikan'dı. Çünkü insanları gaza getirip hem bağış topluyor, hem milletin malını, arazisini alıyor, hem de korku ile daha sıkı şekilde yönetiyordu. Küçük şeyler olarak görüyoruz ama bu saçma akım yüzünden onlarca radikal dini grup türedi. Pek çok yerde ticaret durma noktasına geldi diye anlatılır. Peki kıyamet kopmayınca ne oldu dersiniz? Malı mülkü satan başını Kudüs'ün taşlarına vurmaya başlamış olsa gerek. Zaten bu olay da tarihte insanların kilisenin otoritesine saygıyı kaybetmesine sebep olan olaylardan birisi. Ve takip eden yıllarda Katolik Vatikan inancını sorgulayan mezheplerin gitgide arttığını görürüz. Bir musibet 1000 nasihatten iyidir demiş atalarımız. Son derece doğru bir laf. Nitekim musibetlerin en büyüğü olan kara veba döneminde kilisenin rezalet yönetim şekli ve cehaleti yüzünden insanların çok büyük bir kısmının ölmesiyle bütün Avrupa'da devasa bir toplumsal dönüşüm yaşanmaya başlar. Önceden lordlar tarafından yönetilen köylerde pek bir insan kalmaz. Şehirlerde ölenlerden ötürü kiralar ve ev masrafları düşer. Ayrıca işçi açığı yüzünden köyden şehre göç başlar ve bu yüzden feodal sistemde kendi kendine biter gider ve yerini daha ziyade monarşiye bırakır. Yani merkezi otorite sisteminin Roma'nın çöküşünden uzun bir süre sonra Avrupa'da yeniden ciddi şekilde güç kazanmaya başladığı dönemlerdir. Tüm bu toplumsal değişim ve veba kaynaklı çöküş kiliseye olan inancı da yıkar. Özellikle Johannes Gutenberg'in matbaayı yayması ile Martin Luther'in kiliseye isyan olarak çıkardığı protestanlık inancının yayılması ve İncil'in insanların anlayacağı dillere çevrilmesiyle kilise gitgide gücünü kaybetmeye başlar. Takip eden onlarca yılda soylular tarafından desteklenen Rönesans ile eski bilgilerin ve bilimin kilise baskısından kurtulup yeniden halk arasında yayılması ve eğitim sisteminin şehirlerde yeniden kurulması ile cehaletin karanlığı yavaş yavaş bilimin, felsefenin, sanatın ışığı ile dağılır ve karanlığın gerçek uşaklarının çirkin simalarını insanlara gösterir. Bunun belki de en vurucu ve güzel örneği şu an Vatikan'ın kalbinde duruyor. Sistine Chapel'in tepesinde ünlü sanatçı Michelangelo'nun meşhur Adem'in yaratılışı freski vardır.
Kilise, Michelangelo'dan Tanrı'nın ihtişamını gösteren bir resim yaparak tavanı süslemesini ister. Ve 4 senelik çalışmanın sonunda büyük usta şu an gördüğünüz bu meşhur freskini Vatikan'a atılmış en büyük kazığı ölümsüzleştirerek bitirir. Dikkat ederseniz Michelangelo resimde Tanrı'yı insan figürüyle tasvir etmiş. Hem de üstünde elbiseler olan yaşlı bir insan. Fakat Adem ise çıplak, gayet rahat pozisyonda ve elini al tut bari der gibi Tanrı'ya uzatmış. Buradaki sembolizmi yakalamak çok çok önemli. Tanrı'nın ve meleklerin olduğu arka plana dikkat edin. Sizce bu ne? Ben size söyleyeyim. İnsan beyninin yandan kesiti. İşte tüm bu resmi incelediğimizde Michelangelo'nun kiliseye verdiği gizli mesaj şuydu diye anlatır bize kimi araştırmacılar ve tarihçiler. Sizin tanrınız aslında insan beyninin uydurduğu bir hayalden başka bir şey değildir. Adem'in gevşek gevşek çıplak bir şekilde uzanırken elini isteksizce uzatmasının anlamı işte budur. Vatikan'ın insanları kontrol etmek için uydurduğu sahte tanrının tamamen insanın hayal ürünü olduğu mesajı. Aslında Michelangelo sıkı bir dindardı. Ama onun inandığı olması gereken hak yaratıcıydı. Bizim kadiri mutlak dediğimiz yaratıcıydı. Kitaplardaki asan kesen, insan gibi davranan insani yaratıcı, Vatikan'ın ve diğer dini kurumların yüzlerce sene insanları ezmek için, soymak için kullandıkları bu üstü şile bezli yaratıcı değil. Çünkü Rönesans'ın ışığı doğarken Michelangelo bir zamanların yasaklı pagan felsefelerinden ve hermetik bilgisinden etkilendi diye bazı iddialar dolaşır durur. Bence sanat tarihindeki en vurucu mesaj bu olsa gerek. Sahte inancın kalbindeki en mühim yere o inancın nedenli uydurma olduğunu resmetmek ve bunun için bir de para almak. Michelangelo'ya cesaretinden ve vizyonundan ötürü saygı duymamak elde değil. İşte Karanlık Tarih serisinin adaşı, karanlık çağlarda yaşanan olayların küçük bir kısmının özeti bu şekilde. Meraklısı için açıklama kısmına bazı kitaplar bıraktım. Onları da okuyabilirsiniz. Daha neler var neler. 1000 yıllık bir insan hakları ihlali, hayvan hakları ihlali ve insanların inancıyla oynanarak onları köleleştirme projesi. Burada anlatıp geçiyoruz ama o zamanlar milyonlarca insan bu boş ideolojiler yüzünden ölüp gitti. Ve burada tüm suç Vatikan'ın bile değil. Daha ziyade o halkın suçu. Onlara gerçekleri söyleyenleri cadı ilan edip, büyücü ilan edip cellatlarına şikayet ettiler. Kitap okumak yerine, kendilerini eğitmek yerine kolay olanı seçip onlara bazı şeyleri anlatanları sorgulamadan dinlediler. Haklarını aramak yerine haksızlar haklı olanları ezdi, öldürdü, sindirdi. Kısaca insanlar başlarına bu musibetleri kendileri açtılar ve bunun da cezasını hem kurular yanarak hem de zaten az miktarda olan yaşları da yakarak çektiler. Lakin tüm bu yıkım bir nevi Avrupa'nın kara tufanı günümüzde pek çok şeyin değişmesine neden oldu. Ve bu değişim internetin de yaygınlaşması ile şu an tüm dünyada yaşanıyor. Ve yeni nesil bu kölelik düzeninden kopmuş şekilde büyüyor. Tek sorun tam bu çöküşün ortasında kalıp boşluğa düşmeleri. Fakat bu kadar tarihi örnek karşımızda dururken genç arkadaşlara vereceğim tek bir tavsiye var. Orta çağ insanların yaptığı hatayı yapmayın. Şu an internet sayesinde, yapay zeka sayesinde devasa bir bilgi birikimine erişim imkanınız var. Okuyun, araştırın, gerçekleri kendiniz bulun ve yolunuzu çizin. Aksi halde Vatikan zihniyetinin türevi olan karanlık zihinler sizi yine ağlarına düşürmeye çalışır. Bu tuzağa düşmeyin. Geçmişin karanlık tarihinden dersler alın ki geleceğiniz aydınlık olsun. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.